Merhaba arkadaşlar. Bu içeriğimizde Avart Phonix BIOS destekli anakartlara NVMe SSD desteği nasıl eklenir? Bu şekilde olacak. Gördüğünüz anakart AMD destekli Avart BIOS'a sahip, yani eski Legacy BIOS'a sahip bir anakart. Şu anda anakart üzerindeki BIOS'ta NVMe SSD desteği yok. Bu video içeriğimizde ders niteliğinde olacak. Bundan sonra diğer yeni sistemler için, yani UEFI BIOS destekli anakartlar için NVMe SSD desteği nasıl eklenir bunu anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Buradan sonra yaptıklarıma ya da yapacaklarıma çok dikkatli bakın, dikkatli izleyin. Size bu işi öğretmeye çalışıyorum. Tek amacım bu. Şimdi elimde gördüğünüz gibi 2 adet NVMe SSD adaptör bulunmakta. Bu gördüğünüz adaptör çarpı 1 hızında bir adaptör. Bu alttaki çarpı 4 hızında bir adaptör. Biz bu alttakini kullanacağız. Yani bunu göstermemdeki neden, eğer bu şekilde çarpı 16 ya da çarpı 8 PCI Express slotu olmayan anakartlar elinizde varsa bu çarpı 1 slotu kullanabilirsiniz. Mesela bu adaptörü burada gördüğünüz çarpı 1 slota takabiliyorum. Bu şekilde. Biz bu içerikte NVMe SSD'nin daha hızlı olmasını sağlamak için çarpı 4 adaptör ve üzerindeki sürücüyü kullanacağız. Bunu takıyorum çarpı 16 slotuna. Şimdi anakartı açalım. BIOS'a bir girelim. Bakalım bizim sürücümüzü görüyor mu? BIOS'a girdik. Şimdi sürücü kısmına bakalım. Burada sadece benim update, yani güncelleme yapmam için taktığım USB flash bellek görünüyor. Şimdi Avart ya da Phonix Legacy BIOS destekli anakarta NVMe SSD desteği nasıl eklenir bunu anlatmaya çalışayım. Dikkatli izleyin. Resmi sitesinden orijinal BIOS dosyasını indiriyorum. Dosyamızı çıkarttım. Bunu Hex editör ile açıyorum. Bu satırı bulduktan sonra tamamını kopyalayacağım. Bu üst taraf tamamen dolgudur. Bundan arındıracağım. Dosyamın ismi ORC-ROM olacak. Bunu bu şekilde kaydedeceğim. Bunları kapatıyorum. Bizim ham dosyamız bu. Önce komut satırı kullanarak dosya içerisindeki modülleri kontrol edeceğim. Burada 26 adet modülümüz bulunmakta. Bu sistem modülü. Bunu çıkartmak ve değiştirmek zordur. Diğer bu alt sıradaki hole modülleri de aynı şekilde. Bunu gördük. Bunu bir kenara alalım. Bu bir kenarda dursun. Bunu kapatmıyoruz. Dikkat edin. Bunu kapatmıyoruz. Yapacağımız işlem
daha önceki Legacy AmiBIOS'ta anlattığım gibi seçili ROM'a donanım kimlik bilgileri atamak. Bunu da burada anlatacağım nasıl olduğunu. Bunun da komut satırlarını açıyorum. Bu dosyaları sizinle paylaşacağım ama hepsini değil tabi. Bunu buraya çıkart diyorum. Bizim kullanacağımız NVMe SSD seçili ROM modülü bu. Yine burada komuta tıklıyorum. Bizim kullandığımız NVMe SSD modül donanım kimliği bu. Bunu buraya yapıştırıyorum. Şu anda bu görmüş olduğunuz modülde donanım kimlik bilgileri düzelecek ya da değişecek. Enter'lıyorum. Burada seçenek ROM başarıyla oluşturuldu yazısını gördüyseniz hiçbir sorun yoktur. Umarım bunu anlamışsınızdır. Bunu artık kapatabiliriz. Aynı şekilde eğer burada ufak bir hata yaparsanız size uyarı verecektir. Ne yapmanız gerektiğini de anlattım örnek olarak. Bizim bu modülün ismini değiştireyim. 1C 5C modül ismimiz bu. Bunu buradan alıyorum. Ana dizine atıyorum bunu. 2 adet NVMe SSD seçili ROM modülü ekleyeceğiz. Bu ana dosyaya. Şimdi komut satırını açmıştık. Bu burada duruyor. Bunu kapatmayın demiştim. Bunu tekrar açıyorum. Bu dosyaları da sizinle paylaşacağım. Yapıştır diyorum. Burada logo değiştirmek isterseniz bunu silebilirsiniz. Yani kendinize özgü, kendinize has bir logo yapabilirsiniz. Mesela ben yaptım. Siz de kendinize özgü logo tasarlayıp BMP formatında bu şekilde BIOS dosyasının içine atabilirsiniz. Öncelikle burada yapacağım iş şu olacak. Bakın. Logo sil. Silindi. Tekrar yenileyelim. Artık o logo görünmeyecek orada. Logo gitti. Şimdi yazdığım karakterlere dikkat edin. PCI 174 pardon 1 C 5 C 174 A nokta 1000. Bu yapmış olduğum işlem bu modülü ana BIOS dosyasının içine enjekte edecek. Enter'lıyorum. Bir daha kontrol edelim. İşlenmiş mi diye. Evet. İşlenmiş. Sıra bu modülü enjekte etme işine geldi. Yine aynı şekilde PCI boşluk 144 D A809 nokta 1000. Enter'lıyorum. Yine kontrol ediyorum. İki adet modülümüzü enjekte ettik. Yani işledik. Burası tamam.
Bunu otomatik de yapabilirsiniz. Ama bu dosyaları sizle paylaşmayacağım. Burasını anladık. Şimdi ne kaldı? Bizim logomuz kaldı. Logoyu buradan çıkartıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Çünkü bu ana dizinde olması gerekiyor. İşlememiz için. Ne yapmıştık? Önce logoyu silmiştik. Tekrar komut satırını kopyalayalım. Buraya logonun ismi neymiş ona bakalım. 2011 BMP boşluk 2011.bmp enterlayalım. İşlendi. Tekrar kontrol edelim. Bakalım logomuz işlenmiş mi? Evet, logomuz da geldi. Şu anda bu dosya hazır. Hazır ancak biz dolgudan çıkartmıştık hatırlarsanız ilk başta. Burada dolgudan çıkartmıştık. O dolguyu tekrar eklememiz gerekecek. Bunları kapatalım. Ana dosyamız şu yarım dosya diye ben bunu alıyorum buradan. Buraya atıyorum. Ana BIOS dosyamızı tekrar çıkartıyorum. Ham BIOS dosyasını çıkarttım. Burada bunu Hex editör ile açıyorum. Yine aynı şekilde AMD satırını buluyorum. Yaptıklarıma dikkat edin. NVMe SSD eklediğim orijinal BIOS dosyasını olduğu gibi bu satırdan sonrasına atıyorum. Yani dosya sağlama toplam özelliğini bozmamış olduk. Bunu bu şekilde kaydediyorum. Buraya yine org.rom adında tam dosya elde ediyorum. Gelelim. Evet, dosyamız bu. Artık bu dosyayı anakartımıza yükleyebiliriz. Güncelleme yapabiliriz. Bu işlem bu kadardı. Bunun daha teknik boyutları var. Buraları ekstra olarak anlatacağım. Bunlar sizi ilgilendirmiyor. Yine belirteyim. Bundan önce anlattıklarım sizleri ilgilendiriyor. Diğerleri biraz daha profesyonelce işlemler. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Bu dosyayı ben yeni bir klasör açayım. Bunu bozmayalım. Çünkü hazırladık. Bunu atalım. Bizim yarım dosyayı buradan çıkartalım. Bakın. Yine ana dizinde ben birçok yani yaptığım işlemleri daha kolaylaştırmak için birçok kısa yollar geliştirdim. Mesela bu dosyanın içindeki sil komutu. Buna tıkladığım anda direkt az önce yaptığımız işlemleri otomatik yapacak. Sil diyelim. Enter'ladığım anda sildi. Bitti. Logo yok. Otomatik yaptı. Bir enter'la sadece. Aynı şekilde yükle komutuyla az önce yaptığım işlemleri yine aynı şekilde yapacak. Yani enjekte edecek modülleri. Yükle diyorum bu sefer de. Enter'lıyorum. 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 Bakın logo işleminde bir hata verdi. Logo girme işleminde. Dosyayı bulamadı.
dosya ismini 2021 olarak kaydettiğim için o dosyayı kabul etmedi. Yani ben eğer bunu kapatayım, dosya ismini 2021 yaparsam, örnek olarak söylüyorum, şimdi kabul edecek. Tekrar deneyelim. Enter'lıyorum. 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 Girildi. Gördüğünüz gibi. Logo dosyamızı BIOS dosyamıza enjekte ettik. Bu kadar. Bunu umarım anlamışsınızdır. Bunu tekrar sileyim. Başka teknikleri de göstereyim. Yine anlatayım. Bunlar profesyonel teknikler. Biraz daha. Mesela ben bu 26 modülü tek işlemde çıkartabiliyorum. Bana özel has yazılım sayesinde zamanla bunları öğrendim. Ama bunları sizle paylaşmayacağım. Bu ve bunun gibi özel dosyaları sizinle paylaşmayacağım. Bunları paylaşacağım değerli insanlar belli. Mesela ben bu dosyayı hazırladığım özel yazılım üzerine atarsam ne oluyor bakalım. Burada yeni bir klasör oluşturacak birazdan. Geldi. Demin bahsettiğim tüm modülleri, yani şu sağ tarafta uzantılarıyla beraber kontrol ettiğiniz modüllerin 26 modülün tamamını çıkarttı diyebiliriz. Tek seferde bu. Aynı zamanda LH5 sıkıştırma tekniği olan yöntemle de sıkıştırılmış modülleri de çıkartıyor. Yani her iki teknik kullanılabiliyor. Aslında bizim orijinal BIOS dosyamızın içindeki modüller sıkıştırılmış vaziyette. Biz bunları çıkarttığımızda ayıklanabilir duruma geliyor. Yani açık kaynak kodlu hale gelebiliyor. Umarım burasını anlamışsınızdır. Diğeri de bu. Bizim dosyamız burada. Şimdi yaptığım işlemlere dikkat edin. Bu otomatik komut seti bir klasör oluşturacak. Bu klasörün içine demin gösterdiğim 26 modülün tamamını otomatik çıkartacak. Enter'lıyorum. Klasör bu. BIOS modülleri diye geçiyor. Bakın. Şimdi ne olacak seyredin. Enter'ladığım anda. Enter'lıyorum. Bitti. Bu kadar. Sizinle paylaşacağım dosyalar belli. Bu klasör, yani seçili ROM'a nasıl NVMe SSD donanım kimlikleri eklenir? Bu klasörü paylaşacağım. Bu bana ait özel yazılımı, Türkçe dil desteği olan MS-DOS yazılımını sizinle paylaşacağım. Bu komutlar açıklama bölümünü sizinle paylaşacağım. Bu diğer dosyaları bu işe meraklı, bu işe gönül vermiş, emek vermiş değerli kardeşlerimle paylaşacağım bunları. Bunlar büyük emektir. Ben bu dosyaları kolay hazırlamadım. Bu sebeple bunu hak edenlere sadece bu dosyaları vereceğim. Onlarla paylaşacağım. Bu açıklama bölümü var burada. Ben burada size ne yapmanız gerektiğini
Her şeyi tek tek yazdım. Artık bunu da anlamazsanız ben bir şey demiyorum. Konu dışı olacak ama geçen bana Google'dan bir bildiri geldi. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Yorumu size bırakacağım. Açayım. Bildiri şöyle diyor. Sayın AdSense yayıncısı, Google Mart 2025'te online kumar ile ilgili Google yayıncı kısıtlamasını güncelleyecek. Buna göre izin verilen ülkeler dışındaki kullanıcılara online kumar içeriği gösterildiğinde söz konusu kısıtlama geçerli olacaktır. İzin verilen ülkeler, buraya dikkat edin, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Filipinler, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Kolombiya, Meksika, Türkiye, bakın Türkiye ve Yunanistan. Bu ileti yukarıda bahsedilen politika güncellemelerini aktarmak için gönderilmiş bir bildirimdir. Şu anda herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyor demiş. Şimdi dikkat çekmek istediğim şey şu online kumar. Biz hangi ülkedeyiz ve çoğunluğumuz, daha doğrusu istatistiklere göre ülke genelinin inancı Müslüman bir toplumuz. Online kumar seçeneğine, yani buna izin verilme olayını bu ülkede nasıl oluyor? Bunun sizin inisiyatifinize bırakıyorum. Türkiye burada bence olmamalı. Bu benim yorumum. Diğer ben bunları zaten kısıtlamışım. Yani benim YouTube kanalındaki reklamlarda böyle bir bize uygun olmayan reklamlar yayınlanamaz diye Google'a belirtmişim. Burada Google'un suçu yok. Bakın, burada Google'u suçlamayın. Google yasalara göre hareket ediyor. Bu ülkeler izin vermiş ki Google da onu hayata geçiriyor. Bu kadar. Yorumu size bıraktım. Şimdi hazırladığımız bu dosyayı flash belleğin içine atalım ve anakartımıza yükleme işlemine geçelim. USB flash belleğe attığım dosya ile birlikte anakartıma takıyorum. Şu anda update, yani güncelleme yapmaya hazır. Bakalım başarabilecek miyiz? Açalım sistemi. Anakarta start veriyorum. Hemen End tuşu ile, klavyeden End tuşu ile BIOS Update seçeneğine gidiyorum. Bu LED'in yanması lazım eğer destekliyorsa. Herhangi bir şey yok. Bunu enterlıyorum. Bir daha enterlıyorum. Bizim hazırladığımız dosya bu. Şimdi tekrar enterlayacağım ve takip edin. Bu onay verildi anlamına gelir. Tekrar enterlıyorum. Yükleme yapacak. Önce silecek, sonra yükleyecek, sonra doğrulayacak. Bitti. ESC'ye basıyorum. Resetletiyorum anakartı. Onaylıyorum. Şimdi LED'i dikkatli takip edin. Eğer doğru işlem yapmışsak LED yanıp sönecek. Tabii ben bu arada BIOS'a da gireceğim. Açıldı. Evet, yanıp söndü. BIOS'a girdim. Bakalım bizim sürücümüz görülüyor mu? Evet, gelmiş. Bu işlemi de Allah'ın izniyle başarıyla tamamladık. Şimdi masa üstüne gidelim. Bakalım bize bu NVMe SSD ne sonuçlar verecek? Ona da bir bakalım.
Bitti. Bu kadar hızlı şekilde masa üstüne geldik. NVMe SSD hız değerlerine de bakalım. Bakalım bize ne sonuçlar verecek. Sonuçlar muhteşem. Gördüğünüz gibi bu anakarttan, yani eski diye tabir ettiğimiz bu ve buna benzer Avart BIOS destekli anakartlardan bu sonuçları alamazsınız asla. Normal SSD'lerden zaten hiçbir zaman alamazsınız. SATA 3 desteği olmadığı için. Evet arkadaşlar. Umarım bu dersimiz sizlere fayda sağlamıştır. Artık elinizde buna benzer eski anakartlara NVMe SSD desteği ekleyebilirsiniz. İki şekilde de öğretmeye çalıştım. Hem AMI BIOS hem Avart BIOS destekli. Eski diye tabir edilen bu anakartları daha çok kullanacağız diyebilirim aslında. Belki birilerinin işine gelmeyebilir ama bana göre en güvenilir anakartlar bunlardır. Hem siber güvenlik açısından hem de kullanıcının uzun ömürlü kullanması bakımından. Belki bu dediğimize muhalefet olanlar çoğunlukta olacak ama bana hak vereceksiniz. O zaman ben güleceğim. Şimdilik bu videomuzun sonuna geldik. Bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız, hatta böyle eğitici içerikler yapmamı istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.